Herkese selam. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hamur açmadan kolayca hazırlayabileceğiniz baklava tadında çıtır çıtır nefis bir tatlı tarifi vereceğim. Her zaman olduğu gibi tarifimizin detaylı malzeme listesine açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Hemen başlayalım. Öncelikle uygun bir yoğurma kabı alıp içerisine 150 gram kadar pirinç unu ekleyelim. Ben bu şekilde ölçülü bir bardak kullandım. Dilerseniz mutfak terazisi de kullanabilirsiniz. Ve üzerine de 150 gram çok amaçlı un ilavesi yapıp çırpıcıyla şöyle tamamen birbirine karışıncaya kadar güzelce karıştıralım. Bu arada su bardağı ölçüsüyle 1 su bardağı artı 4'te 1 su bardağı kadar düşünebilirsiniz. Aynı şekilde şimdi üzerine yine ölçü bardağı ile 250 milim su ekliyorum. Suyumuz soğuk veya oda sıcaklığında olabilir. Kesinlikle sıcak olmamalı. Ve 250 milim de süt ilavesi yaptım. Dilerseniz süt eklemeyip sadece suyla da yapabilirsiniz. Ama süt eklerseniz lezzeti çok daha güzel olacaktır. Şimdi öncelikle pürüzsüz bir kıvam alana kadar bu şekilde çırpıcıyla çırptım. Şimdi bir el blenderından 5-6 dakika boyunca tamamen pürüzsüz ve güzel bir kıvam alması için geçiriyorum. Dilerseniz mutfak robotundan da geçirebilirsiniz. Ama bu işlemi mutlaka yapmalısınız. Aksi takdirde hamuru sıkarken içerisinde pütürlükler kalmış olabilir. O yüzden mutlaka bu işlemi uygulayın derim. Şimdi artık hamurumuz hazır oldu. Sadece 4 malzeme kullandık. Pirinç unu, un, su ve süt. Şimdi uygun bir kabın içerisine aktaralım. Bu şekilde bir sürahi tarzı kabın içerisine alırsanız daha sonrasında sizin için pratik olur ve hamurumuzu 1 saat buzdolabında dinlenmeye alıp şimdi geçelim iç harcımızı hazırlamaya. İç harcı için ben kakule kullanacağım. Kakule bu şekilde tatlılara, özellikle de baklava tarzı tatlılara çok yakışan bir baharattır. Eğer kullanmadıysanız mutlaka kullanın derim. Eğer damak tadınıza uymuyorsa da kullanmayabilirsiniz. İçerisinde bu şekilde tohumlar oluyor ve onları öncelikle havanda ezerek küçültüyorum. Dilerseniz bir öğütücü de kullanabilirsiniz. Şimdi uygun bir farklı bir kase alalım. İçerisine 150 gram çekilmiş, yani mutfak robotundan geçirilmiş ceviz içi ve havanda dövdüğümüz 1 çay kaşığı kadar kakuleyi, 1 su bardağı kadar pudra şekerini ekleyip şöyle karıştıralım. Pudra şekeri olmasa da olur. Onun yerine 2 yemek kaşığı kadar esmer şeker kullanabilirsiniz. Ve birazcık da toz tarçın ekledim. Tarçını da ilave etmeyebilirsiniz. Dilerseniz baharatsız yapabilirsiniz. Dediğim gibi tamamen damak zevkinize göre uyarlayın derim ama tarifin orijinali bu şekilde. İç harcımız hazır oldu. Şimdi geçelim şerbetimizi hazırlamaya. Şerbet değil de birazcık daha fazla kıvamlı şurup gibi olacak. Birer su bardağı kadar şekeri ve suyu uygun bir tencereye aldım. Üzerine de 1-2 damla kadar limon sıktım ki şekerlenmesin. Şimdi tencereye ocağa alıyorum ve öncelikle şeker ve su birbirine tamamen karışana kadar şöyle karıştırdım. Isınmaya başladığında karıştırmayı bırakıp kaynamasını bekledim. Ortalama 6-7 dakika kadar orta ateşte kaynadı. Şöyle bir kıvam aldı. Artık şurup kıvamını aldı diyebilirim. Gördüğünüz gibi damlalar yavaş akıyor. Eğer bu şekilde olmuşsa artık şurubunuz hazır olmuş demektir. Şimdi ocağımızın altını kapatalım ve ılıması için bir kenara bırakalım. Ve geçelim artık tatlımızı hazırlamaya. Öncelikle şişemizi hazırlayalım. Herhangi bir su şişesi alıp bir iğne yardımıyla 4 tane delik açalım. Kapağını bu şekilde yan yana 4 adet delik açtıktan sonra delikleri bir tık daha büyütelim. Çok ince olmasın, aksi takdirde içerisinden sıkarken yarım yarım akabilir. Ben kalın bir iğne kullandım. Siz de o şekilde yaparsanız çok daha güzel olur. Ve şişemiz gördüğünüz gibi artık hazır oldu. Oldukça pratik gerçekten. Mutlaka deneyin derim. Hem bu şekilde tadı da nefis bir tatlı. Bu arada tatlımız İran tatlısıdır. Özellikle Nevruz'da ve bayramlarda yapılır. Bunu da burada söylemiş olayım.
Ve hamurumuzu 1 saat kadar buzdolabında dinlendirmiştim. Çıkartıp şişenin içerisine doldurdum ve kapağını da kapatıyorum. Şimdi artık pişirmek için hazır hale geldi. Uygun bir tavayı ocağa alalım. Eğer yanmaz yapışmaz bir tavaysa içerisini yağlamanıza gerek yok. Sadece tavayı ısıttıktan sonra hamuru bu şekilde öncelikle zikzak olacak şekilde sıkıp sonra ona ters olacak şekilde tekrar üzerinden geçelim. Aralarını çok boş bırakmayalım. Eğer boş bırakırsanız daha sonrasında iç harcı içerisinden çıkabilir. Ortalama 30-35 saniye içerisinde hamurumuz artık pişti. Pişti derken alt kısmı kızarmıyor. Sadece bu şekilde olması yeterli. Yani tamamen beyaz kalacak. Sadece tavadan ayırmanız yeterli. Şimdi bir düz bir zemin üzerine alıp içe doğru katlayalım. Kenarlarını içe doğru katladıktan sonra orta kısmına bir dolu yemek kaşığı kadar iç harcı yerleştirip üst kısmını içe doğru katlayalım ve kenarlarını güzelce bastırarak birbirine yapışmasını sağlayalım. Kolayca yapışacaktır çünkü hamurumuz hala da ıslak. Yani tamamen kurutmadan ocaktan aldık ve uç kısmında kalan kalın kısmını, yani o görüntüsünü mahveden kısmını da bıçakla alıp çıkartalım. Şöyle tül gibi çok farklı bir görüntüsü oldu. Gerçekten de çok çok güzel. Şöyle gördüğünüz gibi uçlarını da kesinlikle çok güzel kapatın. Aksi takdirde pişerken açılabilir. Ve hemen ikinciyi yapmaya başlıyorum. Bu arada tek tek pişirip o şekilde bükmelisiniz. Yani hazırlamalısınız. Yoksa diğerini yapana kadar hamurumuz kötü olabilir. Yani çok fazla yumuşar veya kurur. Aklınızda bulunsun. Hatta yanınızda bir kişi varsa o şekilde büküp siz de bu şekilde hamuru hazırlayabilirsiniz. Genellikle bu şekilde yapılır. Ve ikinci hamuru da hemen pişirip hazırlamaya geçtim. Çok çok lezzetli, Türk damak zevkine uyan enfes bir tatlı. Mutlaka ve mutlaka deneyin derim. Birazcık baklava, birazcık da kadayıf tatlısını andırıyor ama çok daha farklı bir lezzet. Özellikle baharatlar çok daha güzel bir tat bırakıyor insanın damağında. Bu arada eğer videomu buraya kadar izlediyseniz, beni her nerelerden takip ediyorsanız eğer, bulunduğunuz ili, ilçeyi veya ülkeyi yorum kısmında belirtirseniz çok çok sevinirim. Tarifimizle ilgili ise herhangi bir sorunuz, görüşünüz, öneriniz olursa onları da yorum kısmına yazabilirsiniz. Şimdi tamamını bu şekilde hazırladım. Video çok fazla uzun olmasın diye hepsini göstermedim tabii ki. Ortalama 10-11 adet kadar tatlı çıktı. Şimdi aynı tavanın içerisine bolca yağ alıp tatlılarımızı arkalı önlü kızartalım. Hem hazır yufka almıyorsunuz, hem yufka açmıyorsunuz ama hem de çok güzel bir tatlı yiyorsunuz. Düşünsenize, gerçekten çok çok güzel. Sadece dediğim gibi eğer bu baharatları daha önce kullanmadıysanız, özellikle de kakuleyi, sizlere birazcık farklı gelebilir ama kakule seviyorsanız kesinlikle bu tatlı tam da size göre derim. Eğer sevmiyorsanız da içerisine baharat eklemeden kolayca hazırlayabilirsiniz. Sadece ceviz de ekleyebilirsiniz bu arada. Tatlılarımızın tamamını kızarttıktan sonra şimdi ılık olan şerbetimizin içerisine bir dolu yemek kaşığı kadar bal ekleyelim ve güzelce karıştıralım. Şöyle koyu bir kıvam aldı. Videoyu hızlandırdığım için birazcık akışkan görünebilir ama şurup kıvamında oldu diyebilirim. Ve ılık olan tatlılarımızı içerisine alıp her tarafını şurupla güzelce bulaştırdıktan sonra, yani buladıktan sonra çıkartıp servis tabağımıza alalım. Her tarafını kaplamasına dikkat edin. Tatlılarımız ve şerbetimiz sıcak olmayacak. Her ikisi oda sıcaklığında veya hafif ılık olabilir. Bu arada şurup hazırlamadan sadece üzerine bal gezdirilerek de tüketilebilen bir tatlı. Son olarak üzerine birazcık fıstık, fındık veya ceviz ekleyelim ve servise hazırlayalım.
Ve artık tatlımız hazırdır. İsmi Reşte Kuşkar sanırım. Bu şekilde bir ismi var. Anlamını tam olarak bilmiyorum ama gerçekten çok lezzetli bir tatlı. İran'da çok fazla tüketilen ve çok sevilen tatlılardan bir tanesi. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğeni bırakmayı, yorum yazmayı, kaydetmeyi, paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videolu tariflerimden haberdar olmak adına ise kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak bildirim zilini tüm olacak şekilde etkinleştirebilirsiniz. Bir sonraki videolu tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.